Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Nalan Abbasoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Güzel, Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam şöyle uzunca bir sorum olacak. İzninizle okuyacağım. Aşırı diş aşınmalarında gülüş tasarımı ve kapanışının yeniden düzenlenmesi nasıl olur diye başlayalım. Diş aşınmalarında, yani dişlerde boyutsal kayıp olduğunda birçok sorun ortaya çıkıyor. Hem çiğneme, kapanış problemleri, eklem problemleri, görünüş, dişlerdeki estetik sorunlar ve çenenin, yüzümüzün alt bölgesindeki boyut kaybı, estetik problemler. Bunların hepsi multidisipliner bir yaklaşımla çözülüyor. Bu kaybedilmiş diş boyutunu yeniden kazandırıp eklemi, nöromüsküler yapıyı, yüzün alt bölgesinin estetiğini yeniden sağlamak mümkün. Biraz uzun ve çok multidisipliner birçok uzmanlığın bir arada çalıştığı bir tedavi yöntemi. Peki hocam bu genelde gülüş tasarımında da var. Benim dişlerim hiç görünmüyor. Eskiden görünüyor dişlerim ama şu an görünmüyor diyen birine ne yapabiliriz? Aslında bu problemin sonucu. Yani artık dişlerim aşındı, hiç gözükmüyor. Yani gülüyorum ama dişler görünmüyor. Şöyle oluyor, dişlerimizin aşınmasının sebepleri var. Yani altta yatan sebeplere bağlı olarak. Tabii ki kişiden kişiye değişen bir tedavi bu. Çünkü kimisinde diş sıkma sonucu, kimisinde arka dişlerin kaybından kaynaklanan bir boyut kaybı oluyor. Yani alt çeneyle üst çenenin, burun ucuyla çene ucunun birbirine yaklaşması, daha yaşlı bir görünüm. Dişlerin aşınmasından dolayı üst dişlerin görünmemesi gülündüğünde bunun birçok sebebi olabiliyor. İşte mesela çok diş sıkma, kimyasal erozyonlar olabiliyor, reflü gibi ya da arka dişlerin kaybından dolayı boyut kaybı, dolayısıyla ön dişlerde travmatik kapanıştan dolayı ön dişlerde kırılmalar, yani birçok sebebi olabiliyor. Biz ağzı bütün olarak değerlendiriyoruz. Önce problemi tespit ediyoruz, var olan ve nereye gelmişiz. Çünkü bir de insan vücudu her şeye çok adapte olur. Adapte olmuş oluyor, adaptasyon oluyor ağızda. Var olan durumu değerlendirip bunu nasıl geri sarabiliriz diye bir strateji geliştiriyoruz. Peki hocam, hasta şöyle diyor, çene uçlarım birbirine yaklaştı, daha yaşlı bir görünümüm var, bu durumdan da rahatsızım. Böyle bir durumda çözümü nedir? Eklem, nöromüsküler sistem, dişler hepsi bir arada ele alınıyor. Biz bir takım ölçümlerle ideal yüksekliği tespit ediyoruz. Mesela yüz arklarıyla altın oran var, çenenin serbest kaldığı pozisyondaki oranlara bakıyoruz. Bir ideal kapanış tespit ediyoruz. Bu kapanışa göre geçici restorasyonlar yapıyoruz hastalarımıza. Eğer eklem problemi çok ileri safhadaysa önce bir eklem tedavisi yapıyoruz. Eklemi doğru konumlandırıp iyileşme sağlıyoruz. Ondan sonra tespit ettiğimiz boyutu geri kazandıracak restorasyonlar yapıyoruz. Geçici, ağızda, dijital olarak üretebiliyoruz veya bu restorasyonların da tipleri var veya kompozit restorasyonlar, klinikte uyguladığımız restorasyonlar var. Bir süre 3 ay en az hasta bunu kullanıyor. 3-6 ay arası biz adaptasyona bakıyoruz. Zaman zaman kontrollerle revizyonlar yapıyoruz. Ve yüz yüksekliğini eski haline getirdiğimizde tamam bu oldu ve hasta da buna adapte oldu dersek bu sefer kalıcı lamine restorasyonlarıyla bu ön dişlerden arka dişlerin çiğneyici yüzeylerinde kapsayan lamine restorasyonlarıyla incecik diş dokusunu taklit eden kaybedilmiş mineyi geri koyduğumuz restorasyonlarla tüm ağzı düzenliyoruz. Sonra da kontrollere devam ediyoruz tabii. Bu tüm ağız rehabilitasyonu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet. Burada multidisipliner yaklaşım şöyle. İlk başta tabii ki kaybedilmiş dokular ve bazen hatta
bu nöromüsküler sistemin de bir tepkisi olabiliyor. Mesela diş ağrısı kadar şiddetli ağrı oluyor bazen eklemle karışık. Bu kapanış bozukluklarından kaynaklanan. Önce bu problemi çözüyoruz, eklemi. İşte sonra estetik devreye giriyor. Bu sefer gülüş tasarımına giriyoruz. Gülüş tasarımında diş kaynaklı problemleri de ele alıyoruz. Yani işte orada çapraşıklık mı var, diş eti problemi varsa, bazen mesela dişte boyut kaybettikçe kemikle birlikte uzama olduğu için diş etleri fazla görünüyor. Bazen diş eti operasyonu gerekiyor. Bu da gene kişiye özel, bütün ağzın bütün disiplinlerce bir elden geçmesi anlamına geliyor. Bu yüzden tüm ağız rehabilitasyonu diyoruz. Yani eklemiyle, kasıyla, diş etiyle, işte dişin estetiği ve hatta konuşma, çiğnemesiyle, her şeyle birlikte iyileştirilme hali. Yani orijinal haline geri döndürülme çalışması. Evet. Hele de hastamız genç bir hastaysa, diyelim biz 30'lu yaşlarda yani yarı yarıya yakın bir kayıpla karşılaştık. Ne yapacağız yani? Sonuçta hasta bu şekilde yaşamına nasıl devam edecek? Mecburen biraz uzun ve bu bütüncül bir tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Yani full ağız rehabilitasyonuna gidiyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi çok diyoruz bu diş sıkmalarını. Bazen botoksa müdahale ediliyor, bazen edilmiyor. Müdahale etmedik diyelim. İleriki zamanlarda nasıl sonuçlar doğurur bize bu diş sıkmalar? İşte şöyle, dişler eğer çok aşındıysa eklem problemleri, yani eklem problemleri sonucu kramplar, bazı sesler çıkar mesela, ağrı ve eklemin deformasyonu, kas ağrıları, boyun ağrıları, çene kası ağrıları ve dişte boyut kaybından dolayı şu şeyle bile karşılaşıyoruz artık. Bazen sinir açılıyor. O kadar boyut kaybediyor ki diş, yani dişin kanalı bile açılabiliyor. Diş dokusunun kaybolması, bunlar çok... O kadar şiddetli bir sıkma olabiliyor yani. Evet. Değil mi? O kadar yani. Peki hocam, aşınma sebeplerinden bahsettiniz, eklemle ilgili, kasla ilgili. Başka dışarıdan alınan bazı şeyler aşınmaya sebep olabilir mi? Tabii çok yanlış beslenme de söz konusu. Yani aşırı sert gıdaların aşırı tüketilmesi, çok fazla asitli ortam oluşturulması ağızda, reflü, bunlar da aşınmaya sebep oluyor. Bazen dişte doğuştan mine tabakası deformasyonlu doğuyor. Yani birçok sebebi olabiliyor. Hocam bazen duyuyoruz, hani insanlar, hastalar diş yaptırıyor. Belki işlem doğru da olabiliyor ama hasta mutlu olamayabiliyor. Birkaç kere tekrarlayabiliyor. Ve şöyle bir durum çıkabiliyor ortaya. Yani mutsuzum ve artık ağzımı da kapatamıyorum. Hiç rahat da değilim. Yani bu durumda hastalar ne yapmalı? Tabii böyle vakalarla çok karşılaşıyoruz. Artık hani orijinal durumu kaybolmuş hastanın. Hani burada bizi onu tekrar tespit etmek için bütün restorasyonları çıkartıp, işte geçici restorasyonlarla ve bazı yöntemlerle, işte ölçümlerle hastayı çiğneme pozisyonlarını da test ederek iyice bir çenenin ideal konumunu saptamaya çalışıyoruz. Sonra geçici restorasyonlarla bir süre kullandırtıyoruz. Aslında burada şöyle, kötü yapılmış protezler değil de çok uzun süre kontrolden kaçmış protezler sorun. Yani maalesef birazcık insanımız sağlık konusunda erteleyici. İhmalkar davranıyoruz herhalde. Belki de korkularımızdan dolayı yani olabilir. Bir şey yaptırıyorlar ama mesela diyor ki ben 20 senedir bunu kullanıyorum diyor ama son 10 senesini aslında yani kullanmaması gereken bir durumda kullanmış. Bize geldiğinde çok perişan oluyor. Alttaki dişler, protez altındaki dişler kurtarılamayacak duruma gelmiş oluyor. Diyorum ki tamam, 20 sene kullanmışsın ama son 10 senesi olmaması gereken bir şey. Hani kontrolden kaçmasa biz aslında daha erken yakalayıp müdahale edeceğiz. Fakat bence hani protezlerin kötü protez yapılıyor değil ama uzun süre kontrol edilmiyorlar ve bir süre sonra işte protezde kırılma olur, kayma olur.
çıkma olur, bir şey olur. Yani o arka dişlerdeki boyut kaybı da bizde sonuçta böyle bir kapanış bozukluklarına yol açıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben İyi ki teşekkür geldiniz. ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Nalan Abbasoğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.